Hayat iyi değil. Böyle hayat mı oluyor dağda taşın içinde? Yorulduk, vazgeçeceğiz biz bu işi. Yapamayacağız. Karı yalnız. Ben hastayım. Ben 55 yaşındayım. Yoruldum. Bu sene daha kötüyüm. Ben bu kapıya gelden beri böyle. Evvel adam gene malama şatası almayırdı. İyiydi kendi. Hastalanınca işte. Bir de alışkanlık da var. Böyle alışmışız böyle işte. Bu sene sevmeyen gayrı. Bu sene bizim gölesimiz bile yoktu. Koyunlar alışkın diye dönüyorduk. Çobanlığı ben yapardım. Nereye gidersem giden gece gelir, gece giderdim yanına. Hani daha nereye gidiyor? Çobanlığı ben yapardım. İşte çocuklar evlendi, şey oldu. Ben gitmeye başladım öyle. Yani gitmeyerdim ben, çocuklar kendi gidiyordu. Zor. Daha da yaşayacaksın ama çorun çocuğun olacak yanında. Sen yoruldun o geçecek, o yoruldum sen geçeceksin. Bu iş böyle. Benim en büyük kardeşim vardı. O da çobanıydı. O da hastalanmış. Onun da hanımı bakıyor şimdi. Bu dün kadar yağış oldu, soğuk. Ondan sonra bir sıcak bastırdı. Şimdi açacak serin. Yaşlandın mı zorlayır. Gencikene zorlanmaz. Şimdi gencikene bu dağın her yerini gez. Bu dağı gez. Ama yaşlandığında nereye gideceksin? Bu tepeye kadar gidersin. İleriye gidemezsin. Yaşlandın mı gezemezsin. Burada bu dağda duranda bizim sülale çok yaşar. Benim nenem 110 yaşına da yaşadı, babamın anası. Sağlamıdı da, ciğeri de sağlamıdı. Bu yörükçülüğü anam öldü, babam öldü. Ben bu yörükçülüğü biraz daha devam ettirdim. Buradan Köyceğiz'e kadar, Dalaman'a kadar yayan yerine giderdim. Önümde 400 koyun vardı. Koyunun ardı bu orada, ucu tabii de ardıcın yanında olurdu. Yolda dar olurdu. 40 sene yayan geldim gittim o yola. Katırın sırtında yiyeceğin, içeceğin, yatacağın yatak. Bir de yağmura tutulursun, bir de ıslanır. Islak yatarsın ağacın dibine oraya. Böyle biz hastalığı yakalandık. Vaktinde yiyemedik, vaktinde içemedik. Açıkça canımız tatlıydı, para harcanmıyoruz. Biriktirelim de bir şey alalım diye. O da olmadı. Ben o rahatsızlığım, kalp yetmezliği var bende. Ben oraya rampaya gidemiyorum, fazla gezemiyorum.
Kara çadırın içinde doğdum ben. Devamlı ıslak yatardım. Islak geliriz dağdan. Zoba yok. Bir ocak yakarsın, oraya ufak bir ocak yakarsın. Fazlaca yaktığın o çadır yanar üst yanı. Öyle öyle 11 çocuk çadırın içinde büyüdük. Asaletimiz yörük. Sarı geçili yörüğüyle kara koyunlu yörüğü karışık bizim sülalede. ...37 çeşit yörük var. 37 çeşitte Alevi cingen var. Doğuda çok bu. Kara koyunlu bir ayrı, ak koyunlu bir ayrı, kara geçili bir ayrı, sarı geçili yörüğü bir ayrı. Yörük orada Urfa'dan dağılmış. Kara koyunu sarı geçili batıya kaymış. Kara koyunu doğuya kaymış. Anlaşamamışlar da. Şimdi gelmiş Yahudilerle pazarlık etmişler. Yahudiler da gelmiş. Bu dağda kar erir mi? Yörük demiş. Erimez. Yahudi erir demiş. Sizlere pazarlığa girelim. Kar erirse göçü çekeceksiniz, Türkiye'yi terk edeceğiniz. Erimezse ne biz terk edeceğiz. Bakarlarmış karduru boturu, bakarlarmış karduru boturu, Ermeni gitmiş. Yörük kalmış orada. Çünkü yörük biliyormuş karın erimediğini, Erciş Dağı. Rakam yükselmiş. Türkiye'de ben yörük değilim diyen yalan atmış olur. İlle yörüktür, tabanı, geçmişi yörüktür. Orta Asya'ya göç edip gelme bu Türk buraya. Yörük olarak. Eskiden yörük devesi olurdu. Devesi olmayanın katırı hayvanı olurdu. Sarardı yükünü, devam ederdi yola. Yörüğün bir de başı vardır. Başı. Şimdi 7-8 eve bir oba derler. Bir oba. O obanın bir başı vardır, işvereni. Bugün gidilecek, gidilmeyecek. O yörüğün başına bir iş geldi mi o adamdan sorumlu. O adam halleder. Şimdi burada 8-10 tane ev vardı bu dağda, bu orada. Bizim sülaleden, başka sülaleden. Bu 8-10 evin bir başı vardı. Yörüğün biri karakolluk işi varsa gider o çözer gelirdi. Ondan sorumlu. Köyün muhtarı gibi. Yörük bugün göçeceği sene sabahla erkenden göçünü çeker yola. Öyleydi. Bu oradan bir göçtün mü ta Karabel'e varsın. Karabel'e varsın. Oradan bir daha göçtün mü Seydi Kemer'e inersin. Öyle öyle gidersin. Kaşkınık var. Antalya'ya ait. Orada Patara var bir de. Oraya kadar gittik. Oradan Seydi Kemer'den bir uğrardık. 2 günde varıyorduk oraya. Marmaris'e gittik. Şimdi Marmaris'te ayı çok. Bütün geride kalan malı ayıya yedirdik. Böyle çaktığında tırnağını, karnını yırtıyor, ciğerini çekiyor. Ayı. Et ayısı var. Bir de kayada yayılan ot ayısı var. Orada 2 ayı var.
Et ayısı, ot ayısı. Et ayısı mahvetti bizi. Şetibeli'ne kadar gittik. Orada bir Gökler köyü var. Marmaris yoluna saptığında birinci köy. O köyün üst yanında dağdan indiği bir yer var yukarıda. Oraya çıktık. Orada bütün ayı geçileri, koyunları yedi. Ormanın arasında. Oradan Çetibeli'ne gittik. Çetibeli'nden Gökova'ya geldik. Kızılyaka'ya gittik. Gezmediğimiz yer kalmadı. Bir Muğla tarafına gitmedim. Yukarı Sakar'ın başına. Gezdim aynı böyle yörükçülüğüyle, malla gezdim. Yörüğün hayatı dağda çok iyiydi. Aşağı susuzluğa katlandın mı yörük beylik sürdürüydü. Keyfi iyiydi. Şimdi yörük geziyor o dağa, karışan yok, girişen yok. Malını otla diyor, gidiyor. O zaman para kıt emme bir mal sattığında az paraya bayağı bir ihtiyaç görüyorsun. Şimdi para çok, ihtiyaç görünmüyor. Evvel para kıymatlıydı, para iyiydi. Azı demme iyiydi. Şimdi para çok. Bir mal satıyorsun 10 liraya 15 milyara. Her yarım saat para sayıyor zaten. Bir tek hayvana. Paranın diğeri yok. 200 lira 20 lira yerine geçiyor. Yonca alıyorum parayla. Buğday kalıbı, saman kalıbı alıyorsun. Saman, ince saman alıyorsun. Katıyorsun ahıra. Kışın veriyorsun, yem alıyorsun. Yem de 700 milyon bir çuvalı. Yem de bağlı. Yem bağlı. Evveli yün satılırdı. Siyek satılırdı. Deri satılın, deri de alan yok. Yünü de alan yok. Yünü alıyorlar, ucuz alıyorlar. 1 milyon, 2 milyon. Koyunun birini 100 liraya kırptırdım. Orada yığdıydım oradan her 2 milyona çuvala kattı, çekti, gitti. Tuttu 200 lira para. 200 lira çok bir para mı? Hayvancılığa ben babamdan kaldı. Ben öyle para almadım. Babamdan kaldı, anamdan kaldı. Böyle devam ettiriyor. Benden sonra ettiremeyeceğiz gayrı. Geçi de vardı. Geçiyi biradere verdik. Koyunu ben aldım. Geçi daha kolay. Tez ürer. Geçi daha iyi kazanç yapar. Şimdi neden değilsen bu bölge komple geçiyi tutuyor. Şimdi pazara var, her geçi peyniri mi diye soruyor. Geçi yağısı mı diye soruyor. Koyun dedin mi çoğu almıyor. Koyun kaç kişi öldürmüş diyorum ben de. Koyunun kuzusunu çok yerler. Kuzuyu. Şimdi bu Fethiye'de, Ortaca'da, Köyceğiz'de kasaplar komple kuzu kesiyor. Bu arada kuyruksuz koyunu etini yemeyiyorlar. Bu yeni çıkan bir kuyruksuz koyun var ha, onun etini yemezler, mındar değil. Bu benim koyunun ırkından oldu mu yerler. Benimki mandak koyun, Urfa koyunu.
Çok. Her gün karşılaşıyoruz. Kurdula. Dağ danası da var burada. Hepsi, her mahluk var. Başak da var burada. Kurdu şimdi öldürmek yasak. Kurt öldürülmüyor. Kurdu elde besleyer, her dağa salıyor. Sahipsiz yakaladım önde, derede, dağ, oralarda bir yerde o da malı yiyor. Eniştenin bizimkinin bir tanesi yok, kurt yedim. ...30 tane yediğini biliyorum ben. Benden. Bir Elmalı'ya pazara gittim, uykusuz kaldım. Geldim bir yattım, boynu sürdüm dağa. O gece 30 tane. Bunun babasının dedesi bu. Kurdun götürdüğü. Soy ismini de canavarcı koymuşlar. Kurt buradan almış, Fethiye'nin üstünde Mendos'a götürmüş. Çocuğu orada emdirmiş, beslemiş. Ha, geyik avcıları orada buluyor, kurdu vuruyor, çocuğu buluyorlar, orada alıyorlar. Sağ selamet. O çocuk 130 yaşına kadar yaşadı. Öldü. Ölmüş. Yani çocuk 2 aylık keçede saralı, böyle kundak deriz bize. Bir de keçe olur, sırtına sarılırsın kolanla. O kolanla çocuk keçede, çocuğun anası koyun çevirmeye gitmiş, çocuğu oraya yatırmış da ardıcın dibine gelmiş, çocuk yok. Kurt çocuğu almış gitmiş. Kemer'den 2 bekmezçi geliyormuş. Bekmez almışlar da G'den. Ola sizin de arayınız, çocuk arayınız. Canavar çocuğu aldı da ağladılar, çayı geçiverdi demiş. Bekmezçiler. Çocuk da Mendos'ta bulunmuş. Soy ismini canavarcı, bunların soy ismi canavarcıdır. Canavarcı ismini oradan alıyorlar.
Gece saat 12'de 1'de gelsen de yörük buyurun eder. Sabahla gelsen de buyurun eder. Yörük öyledir. Göceğin üstünde Kızılbel var ha, tünelin başı. Oradan ötesi Köyceğiz'e aydılmış. Köyceğiz'den bir tahsiller çıkarmışlar. Süremekli yerleri yazmaya. Yanında muhtar, bir de köy korucusu. Şimdi adam çalışarak, yazarak gitmiş. Kalem ile yazıyor. Adam acıkmış. Ben acıktım da diyememiş. Yandanlara, muhtara, azaya, korucuya. Sonra umudu geçmiş muhtar. Ya biz yemeği nerede yiyeceğiz? Yemek yiyemeyeceksin. Böğün yemeği evine vardığında yersin demiş herif. Ama şaka dedi, ama gerçek dedi. Orasını bilen yok. Şimdi böyle giderken 3-4 çadır varmış. O da yörük çadırı, kara çadır. Onlar da Aydın'dan gelme, Aydın yörüğüymüş orada. Aydın dağları yanmış da yörük bir dağılmış. Öyle bir tanımış tahsiller. Evin birinin önünde odun varmış. Yığılıp oturup hep deveyle dağdan getirmiş, yığmış. Havutlar üst üste de yığılıp oturup bu adamın ekmeği yenir, bu adam zengin demiş. Hemen doğrulmuş orada çadırın önüne. Adam yörük de 2 evliymiş. O yörükler çıkmış, buyurun. Şimdi ya siz acıkanı ne yaparsınız demiş. Ekmek yediriz, koyuyoruz yakasını gider demiş yörük de. Ben acıktım demiş. Tahsiller o adama, çadırın sahibine, gel bakalım senin karnını ben doyurun demiş. Muhtar, ağza, korucu da ardında geliyormuş. Şimdi çocuğun birine demiş sen oğlağı kes, karısına demiş sen de ekmeğe pişir. Ekmek de yoğurmuş evde de, darı mısır ununla hemen ekmeğe yetiş demiş kadın. Orada tahsillerin sayesinde muhtar da karnını doyurmuş orada. Şimdi yolcunun karnı doydu mu gözü yolda. Ötekiler öyle gitmiş. Tahsiller az geride kalmış. Amca burada ne kadar yerin var demiş. Arkadaş biz Aydın yörüyüz. Bizim yerimiz yok demiş. Biz buradan göçeriz, filan yere gideriz, filan yere göçeriz, filan yere gideriz. Haritayı çıkarmış. Bu çadırların olduğu yere 100 dönüm orayı cızmış. 100 dönüm. 100 dönümde bir yerde bir hazine tarlası varmış. Çiftliğe ait. Dalaman çiftliğine ait. Orayı vermiş tahsiller. O adamın adına. 2 ay sonra gel tapuyu benden al Köyceğiz'den demiş. Yemeğe başlayalım. Peki.
idare eder. Onu al. Mayıs'ın birinde gelirim ben Bora. Bizim esas yurtlar orada aşağıda çeşmenin yanında da. Bora'yı açtı, karayolları. Bora bir yurt yatağı açtı. Ben 5-10 senedir beri Bora geliyorum. Bora oturuyorum. Aralığın birine kadar Bor'dayım. Aralığın birinde göçerin aşağıya. Anamdan doğalı beri Bor'da yaşayın, bu yurtlarda. Bor'da. Bor'da yaşayın. Şimdi orada o mezarın 4 tanesi bizim. Bu çatal mezar babamın dedesinin nenesinin. Bu berki ileriki tek mezar orada Nasıf'ın babasının amcasının. Ama geçi de bakılmazsa zor olur ya. Koyun gene yat kalk bakılır da geç kımsın. Geçiye de sağlam olacağız. Oraya geçse kim toplayacak onu?